Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel bir batik ipim var. Onunla başlayacağız. Şöyle az kalın bir ip. Kullanacağım şiş de 4 numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi alarak başlayalım. Şu şekilde birinci ilmeğimi aldım. Bu model için 2 ve 2'nin katları artı 1 ilmek sayısına ihtiyacımız var. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayısını bu şekilde ayarlayıp başlayabiliriz. Ben şöyle kısa bir anlatım yapacağım. Onun için az bir ilmek sayısına ihtiyacım var. Hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bir de kenar ilmeğini ek olarak aldım. 17 ilmekle modelimizi kurmaya başlayabiliriz. Modelin birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini ilk sıra olduğu için ördüm. Bir ters, bir düz. Lastik gibi başlıyoruz arkadaşlar. Modelimiz zaten lastik model ama arada bir farklılık olacak. Evet, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Birinci sıra ön yüzünde ilmeklerimizi bir ters, bir düz olarak sıra sonuna kadar ördük. Kenar ilmeğimi de ördüm. İkinci sıra arka yüzüne geçtik modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğim bakın düz ilmek, düz olarak örüyorum bunu. Düz ilmeğimizi düz olarak örelim. Ters ilmeğe gelince ipimi kendimden tarafa aldım. Arka taraftan bakın ilmeğin arka boşluğundan girdim. Bir ilmek çıkardım şu şekilde. Ve sıradaki ilmeğimi de örmeden aldım. Düz ilmeğimi düz ördüm. Ters ilmeğimi ipimi kendimden tarafa aldım. Arka boşluğundan şöyle arkadan girerek bir ilmek çıkardım. Ve sıradaki ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz ilmek ördüm. Zaten ilmeğimiz düz olarak örüyoruz. Ters ilmeğe gelince ipi kendimden tarafa alıyorum. Arka taraftan bakın girerek önden ipimi aldım. Arkaya doğru bir ilmek çıkardım. Ve ters olan ilmeğimi de örmeden aldım. Bir düz ilmek ördüm. Ters ilmeğe gelince arka boşluğundan ön taraftaki ipimi aldım ve arka taraftan bir ilmek çıkardım. Ve ters ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz ilmek ördüm. Ters ilmeği örmeden ipimi öne aldım. Arka taraftan şöyle girerek öndeki ipimi aldım. Bir ilmek çıkardım ve ters ilmeğimi örmeden aldım. Düz ilmeğimi örüyorum. Ters ilmeğe gelince de yaptığımız gibi şöyle arka taraftan girerek arkaya doğru bir ilmek çıkartıyoruz örmeden ve sıradaki ters ilmeğimizi de örmeden alıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. İkinci sıra arka yüzündeyiz modelimizin. Son ilmeğim de düzdü. Düz olarak ördüm. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. Üçüncü sıra
ön yüzüne geçtik. 3. sıra ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ters olan ilmeğimi ters ördüm. Bakın düz olan ilmeğim şöyle ikili olan ilmek göstereyim şöyle. 2 ilmeğim var. Bunun ikisini bir alıyorum ve düz örüyorum. Bir ters ilmek ördüm. Düz ilmeğimi de ikisini bir alarak düz örüyorum. Yani yine bir ters bir düz ama düzlerimiz bakın aradan ilmek çıkarmıştık ikili. Onun ikisini bir düz örüyorum şöyle alarak. Bir ters bir düz ilmek, bir ters, düzleri dediğim gibi şu ikili ilmeğin ikisini bir alarak düz örüyoruz. Bir ters bir düz. 3. sıra ön yüzünde bu şekilde devam ediyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm. 3. sıra ön yüzünde bu şekilde yaptık. 4. sıra arka yüzüne geçtik modelin. Yine ilmekleri gördüğümüz gibi kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Lastik gibi örüyoruz. Bu modelde farklı işlem 2. ve 3. sırada yaptığımız işlem. Ana model şöyle lastik aslında. Özellikle atkı, bere, şal yapımında kullanabileceğiniz harika bir model. Bu modeli bir de şöyle batik iple göstermek istedim size. Yapacağınız örgülerinizde bu şekilde tercih edebilirsiniz. 4. sıra arka yüzünde ilmeklerimizi bir düz bir ters olarak ördük. Yine aynı şekilde bakın şurada şöyle kabarıklık oluşmaya başladı. Modeli bir kez kurmuş olduk arkadaşlar. Şu şekilde devam edeceğiz. Evet, modeli bir kez daha kuralım. Modelin 1. sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğim ters. Ters olarak ördüm. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Devam edelim. 1. sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi de ördüm. 2. sıra arka yüzüne geçtik. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Düz ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bakın düz ilmeğimi düz ördüm. Ters ilmeğe gelince ipimi kendimden tarafa aldım. Arka taraftan bakın öne doğru şöyle birinci ilmeğin arka boşluğundan şöyle girdim. Arkaya doğru bir ilmek çıkardım. Önden arkaya doğru bir ilmek çıkardım. Ve ters olan ilmeğimi de örmeden aldım. Şöyle. Düz olan ilmeğimi düz ördüm. Ters olan ilmeğe gelince ipi kendimden tarafa aldım. Arka boşluğundan girerek bir ilmek çıkardım arkaya doğru ve sıradaki ilmeğimi örmeden aldım. Bu şekilde devam ediyoruz sıra sonuna kadar. Düz olan ilmeğimi düz örüyorum. Ters olan ilmeğin arka boşluğundan arkaya doğru bir ilmek çıkartıyoruz ve ters olan ilmeğimizi de örmeden alıyoruz. Bir düz, ters olan ilmeğimin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım. İlmeğimi de örmeden aldım. Bir düz, ters ilmeğin arka boşluğundan arkaya doğru bir ilmek çıkardım. Ters olan ilmeğimi örmeden aldım ve kenardaki düz ilmeğimi ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. 2. sıra arka yüzünde bu şekilde devam ettik. 3. sıra ön yüzündeyiz modelimizin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım.
Bir ters olan ilmeğimi ters olarak ördüm. Düz ilmeğe gelince bakın ikili aradan ilmek çıkarmıştım. Şöyle göstereyim. Bunun ikisini bir aldım ve düz ördüm. Tek ilmeğe düşürdüm yani burada. Bir ters, bir düz. Düzleri sadece ikili olarak alıyoruz. Aradan çıkardığımız ilmekle beraber ikili olarak alıp tek ilmeğe düşürüyoruz. Bir ters, bir düz. Modelin 3. sıra ön yüzündeyiz. İpimizin de tam koyu renk yeri gelmiş. İnşallah anlaşılır olmuştur. Bir ters ilmekle bitirdim sıramı. 4. sıra arka yüzündeyiz. Son sıramız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz, bir ters olarak devam ediyorum. Evet, modeli ikinci kez kurmuş olduk. Modelimiz ilmek sayısı 2 ve 2'nin katları artı 1 ekleyeceğiz. 4 sıradan oluşan bir model. Bakın nasıl güzel durdu şöyle. Bir de modelin ilerlemiş halini size göstereyim. Bunu da daha önce yaptım. Bakın bu da ipin farklı yerleri denk geldi. Şöyle farklı renkler. Bunda da yeşil denk gelmişti beraber yaptığımızda. Şöyle kenara bırakayım. Evet. Modelimiz böyle arkadaşlar. Modelin arka yüzü de bu şekilde. Şöyle. Bu modelden dediğim gibi atkı yapabilirsiniz, bere yapabilirsiniz. Şöyle batik iplerin hepsine yakışacak bir model. Yelek yapımında kullanabilirsiniz. Yani her türlü örgüde kullanabileceğiniz çok amaçlı ve kullanışlı güzel bir model. Sizler de nelerde kullanacaksınız onları da yorumlarda belirtirseniz yapan arkadaşlarımıza da fikir olur. Evet. Beni buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.